Ders 1. Bugün işten erken ayrılabilir miyim? Bugün işten erken çıkabilir miyim? Neden erken ayrılmak istiyorsun? Öğleden sonra doktor randevum var. Acil mi? Evet, sağlığım için önemli. Tamam, anlıyorum. Günün görevlerini tamamladın mı? Evet, her şeyi tamamladım. Harika. O zaman erken gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bunun için minnettarım. Sorun değil. Kendine iyi bak. Yapacağım. Yarın görüşürüz. Ders 2. Yazıcıyı ofisimizde kullanabilir miyim? Yazıcıyı ofisimizde kullanabilir miyim? Yazdırmak için neye ihtiyacınız var? Önemli bir belgem var. Acil mi? Evet, toplantı için ihtiyacım var. Tamam, devam et ve yazıcıyı kullan. Teşekkür ederim. Bunun için minnettarım. Sorun değil. Tükenirse kağıdı yeniden doldurmayı unutmayın. Tabii ki bunu yaptığımdan emin olacağım. İyi. Yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver.
Yerel gelenekleri araştırın ve kültüre saygılı olun. Bu iyi bir tavsiye. Bunu aklımda tutacağım. Harika bir yolculuk yapın ve macerayı kucaklayın. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Hoş geldin. Güvenli seyahatler. Ders 10. Bisikletimi ofise getirebilir miyim? Bisikletimi ofise getirebilir miyim? Bisikletler için belirlenmiş bir alan var mı? Evet, ofis binasının dışında bisiklet rafı var. Bisiklet getirme politikasını kontrol ettiniz mi? Henüz değil, önce fikrini almak istedim. Herhangi bir rahatsızlık veya güvenlik sorununa neden olmadığı sürece izin verildiğini düşünüyorum. Güvenli bir şekilde kilitlediğimden emin olacağım. Bu hırsızlığı önlemek için önemlidir. Bisiklet rafını kullanan diğerlerine de dikkat edin. Kesinlikle, düşünceli olacağım. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Bisiklete binme yolculuğunuzun tadını çıkarın. Teşekkürler Anna. Aktif kalmak için harika bir yol. Katılıyorum. Verimli bir gün geçirin. Sen de. Ders 11. Uçuşum için online check-in yapabilir miyim? Uçuşum için online check-in yapabilir miyim? Evet, çoğu havayolu çevrimiçi check-in sunar. Ne zaman çevrimiçi check-in yapabilirim? Genellikle uçuşunuzdan 24 saat önce check-in yapabilirsiniz. Biniş kartımı yazdırmam gerekiyor mu? Mutlaka değil. Telefonunuzda genellikle dijital bir kopya gösterebilirsiniz. Çevrimiçi check-in yapmanın herhangi bir avantajı var mı? Havaalanında size zaman kazandırabilir ve koltuğunuzu önceden seçmenize izin verebilir. Kontrol etmek için bagajım varsa çevrimiçi check-in yapabilir miyim? Evet, kontrol edilmiş bagajınız olsa bile genellikle çevrimiçi check-in yapabilirsiniz. Online check-in yaptıysam havaalanına erken varmam gerekli midir? Güvenlik ve diğer prosedürler için zaman ayırmak için hala erken gelmeniz önerilir. Pekala, uçuşum için online check-in yapacağım. Bu iyi bir fikir. Sorunsuz bir yolculuk yapın. Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. Sorun değil. Güvenli seyahatler. Ders 12. İyi bir ev güvenlik sistemi önerebilir misiniz? İyi bir ev güvenlik sistemi önerebilir misiniz? Tabii ki. Belirli bir güvenlik sistemi türü mü arıyorsunuz? Güvenilir ve kullanımı kolay bir şey istiyorum. Kablosuz güvenlik sistemi düşündünüz mü? Kulağa uygun geliyor. Tavsiye ettiğiniz belirli markalar var mı? Bir ev güvenlik sisteminde hangi özellikleri aramalıyım? Hareket sensörleri, video gözetimi ve uzaktan erişim gibi özellikleri arayın. Profesyonel izleme hizmetlerine ne dersiniz? Daha fazla gönül rahatlığı için iyi bir seçenektir, ancak aylık bir ücretle birlikte gelir. Kuruluma ne dersiniz? Kendim yapabilir miyim? Birçok kablosuz sistem devriye kurulumu için tasarlanmıştır. Bu harika. ADT ve ring sistemlerine bakacağım. Tavsiyeniz için teşekkürler. Hoş geldin. Güvende ve emniyetli kalın. Teşekkür ederim Anna. Harika bir gün geçirin. Sen de John.
Ders 13. Ofise kendi öğle yemeğimi getirebilir miyim? Ofise kendi öğle yemeğimi getirebilir miyim? Evet, kendi öğle yemeğini getirebilirsin. Yemek için belirlenmiş bir alan var mı? Öğle yemeğini yiyebileceğin bir mola odamız var. Getirebileceğim yiyecek türleri konusunda herhangi bir kısıtlama var mı? Başkalarını dikkate alarak güçlü kokulu yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir. Kendi eşyalarımı ve kaplarımı getirmeli miyim? Evet, kendi yeniden kullanılabilir mutfak eşyalarınızı ve kaplarınızı getirmeniz iyi bir fikirdir. Öğle yemeğimi saklamak için ofis buzdolabını kullanabilir miyim? Evet, buzdolabını kullanabilirsiniz, ancak yemeğinizi etiketlediğinizden emin olun. Ofiste öğle yemeğimi ısıtmaya ne dersin? Herkesin kullanabileceği bir mikrodalga fırınımız var. Bu çok uygun. Bilgi için teşekkür ederim. Hoş geldin. Ev yapımı öğle yemeğinizin tadını çıkarın. Teşekkürler Anna. Daha sağlıklı ve uygun maliyetlidir. Katılıyorum. Verimli bir gün geçirin. Sen de. Ders 14. Benim için bir uçuş rezervasyonu yapabilir misin? Benim için bir uçuş rezervasyonu yapabilir misin? Hayır, doğrudan uçuş rezervasyonu yapamıyorum. Uçuş seçeneklerini bulmama yardım edebilir misin? Evet, bu konuda size yardımcı olabilirim. Benden hangi bilgiye ihtiyacın var? Kalkış ve varış havaalanlarınıza, seyahat tarihlerinize ve belirli tercihlerinize ihtiyacım olacak. Gelecek hafta New York'tan Los Angeles'a uçmak istiyorum. Pekala, gelecek hafta New York'tan Los Angeles'a kalkan uçuşları arayacağım. Tavsiye ettiğiniz herhangi bir havayolu şirketi var mı? Tercihlerinize ve bütçenize bağlıdır. Bazı popüler seçenekler sunabilirim. Bu yardımcı olur. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Hoş geldin. Sizin için en iyi uçuş seçeneklerini bulayım. Acele etmeyin. Yardımın için minnettarım. Seçeneklerle yakında size geri döneceğim. Ders 15. Dairemin duvarlarını boyayabilir miyim? Dairemin duvarlarını boyayabilir miyim? Kira sözleşmenize bağlıdır. Resimle ilgili özel bir politika var mı? Bazı ev sahipleri izinle izin verirken, diğerleri izin vermez. Ev sahibinden izin istemeli miyim? Evet, herhangi bir değişiklik yapmadan önce ev sahibinize danışmanız en iyisidir. Ya alanımı kişiselleştirmek istersem? Çıkarılabilir duvar kağıdı veya duvar çıkartmaları gibi geçici seçenekleri düşünebilirsiniz. Renkler veya kaplamalar konusunda herhangi bir kısıtlama var mı? Bazı ev sahiplerinin tercihleri veya kısıtlamaları olabilir, bu nedenle açıklığa kavuşturmak önemlidir. Taşınmadan önce yeniden boyamalı mıyım? Çoğu durumda, duvarları orijinal renklerine döndürmeniz gerekebilir. Bu mantıklı. Açıklama için ev sahibime ulaşacağım. Bu iyi bir fikir. Net iletişim kurmak her zaman en iyisidir. Tavsiyeniz için teşekkürler Anna. Hoş geldin. Umarım dairenizi evinizmiş gibi hissettirebilirsiniz. Ben de. İyi günler. Sen de John. Ders 16. Masamda küçük bir saksı bitkisi alabilir miyim? Masamda küçük bir saksı bitkisi alabilir miyim?
Kişisel eşyalarla ilgili ofis politikasına bağlıdır. Bitkiler hakkında belirli bir kural var mı? Bazı ofisler buna izin verirken, diğerlerinin kısıtlamaları olabilir. Süpervizörümden izin istemeli miyim? Evet, amirinize veya İK departmanınıza danışmak en iyisidir. Masamda bir bitki bulundurmanın herhangi bir faydası var mı? Bitkiler hava kalitesini artırabilir ve daha keyifli bir çalışma ortamı yaratabilir. Ya yeşil bir başparmağım yoksa? Sulu meyveler gibi bakımı kolay az bakım gerektiren bitkiler vardır. Bitkinin sulanmasından ve bakımından sorumlu olacak mıyım? Evet, bitkiye bakmak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Masama herhangi bir bitki seçebilir miyim? İç mekan ortamlarına uygun bir bitki seçmek en iyisidir. Amirimden izin isteyeceğim ve az bakım gerektiren bir tesis seçeceğim. Bu iyi bir plan gibi görünüyor. Masanızda biraz yeşillik olmanın tadını çıkarın. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Hoş geldin. Verimli bir gün geçirin. Sen de. Ders 17. Ev ağımı korumak için bir VPN kullanabilir miyim? Ev ağımı korumak için bir VPN kullanabilir miyim? Evet, bir VPN kullanmak ev ağınızın güvenliğini artırabilir. VPN nasıl çalışır? Bir VPN internet bağlantınızı şifreleyerek daha güvenli ve özel hale getirir. Herhangi bir VPN hizmetini kullanabilir miyim? Daha iyi güvenlik için saygın bir VPN sağlayıcısı seçmek önemlidir. VPN kullanmak internet hızımı yavaşlatır mı? İnternet hızınızı biraz düşürebilir, ancak VPN ve bağlantınıza bağlıdır. Yapılandırmam gereken belirli ayarlar var mı? VPN yazılımını uygulamasını yüklemeniz ve kurulum talimatlarını izlemeniz gerekir. Tüm cihazlarımda VPN kullanabilir miyim? Çoğu VPN sağlayıcısı farklı cihazlarla uyumlu uygulamalar sunar. Bir VPN tüm çevrimiçi etkinliklerimi koruyacak mı? Bir VPN internet trafiğinizi şifreleyebilir ve çoğu çevrimiçi etkinlik için koruma sağlar. VPN kullanmanın dezavantajları var mı? Bazı web siteleri veya hizmetler VPN bağlantılarını engelleyebilir ve abonelik maliyetleri olabilir. Ev ağım için saygın VPN sağlayıcılarına bakacağım. Bu iyi bir fikir. Güvende ve emniyetli kalın. Teşekkür ederim Anna. Rehberliğiniz için minnettarım. Hoş geldin. İyi günler. Sen de. Ders 18. Dizüstü bilgisayarımı gece boyunca şarj edebilir miyim? Dizüstü bilgisayarımı gece boyunca şarj edebilir miyim? Dizüstü bilgisayarınızı gece boyunca şarj etmek genellikle güvenlidir. Herhangi bir risk var mı? Aşırı şarj olma riski minimum, ancak çoğu dizüstü bilgisayarda yerleşik güvenlik önlemleri vardır. Takılı bırakmak pil ömrünü etkileyebilir mi? Sürekli şarj, pilin genel ömrünü biraz azaltabilir. Tamamen şarj olduktan sonra fişini çekmeli miyim? Aşırı şarjı önlemek için %100'e ulaştığında fişini çekmeniz önerilir. Dizüstü bilgisayarımı takılıyken kullanabilir miyim? Evet, dizüstü bilgisayarınızı şarj ederken sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dalgalanma koruyucusu kullanmak daha mı iyi?
Aşırı gerilim koruyucusu kullanmak dizüstü bilgisayarınız için ek koruma sağlayabilir. Uzun bir süre şarj edilmesine izin vermem gerekirse ne olur? Uzun süre şarj edilmesine izin vermeniz gerekirse, pili periyodik olarak fişini çekin ve boşaltın. Dizüstü bilgisayarımı nasıl şarj ettiğime dikkat edeceğim. Tavsiye için teşekkür ederim. Hoş geldin. Dizüstü bilgisayarınıza iyi bakın ve kullanmanın tadını çıkarın. Teşekkürler Anna. Harika bir gün geçirin. Ders 19. Herkese açık bir Wi-Fi ağını güvenle kullanabilir miyim? Herkese açık bir Wi-Fi ağını güvenli kullanabilir miyim? Genel Wi-Fi ağları riskli olabilir, ancak alabileceğiniz önlemler vardır. Halka açık Wi-Fi kullanmanın riskleri nelerdir? Bilgisayar korsanları potansiyel olarak verilerinizi engelleyebilir ve hassas bilgilere erişebilir. Verilerimi halka açık Wi-Fi'de nasıl koruyabilirim? Sanal özel ağ, VPN, kullanmak bağlantınızı şifreleyebilir ve güvenliği artırabilir. Almam gereken başka önlemler var mı? Hassas bilgilere erişmekten veya halka açık Wi-Fi üzerinden finansal işlemler yapmaktan kaçının. Tüm halka açık Wi-Fi ağlarına güvenebilir miyim? Saygın kuruluşlardan güvenilir ağları kullanmak en iyisidir. VPN erişimim yoksa ne olur? Daha güvenli bir bağlantı için mobil verilerinizi veya kişisel bir erişim noktasını kullanmayı düşünebilirsiniz. Güvensiz bir Wi-Fi ağının işaretleri var mı? Ağ adı şüpheli görünüyorsa veya parolası yoksa, bundan kaçınmak en iyisidir. Herkese açık Wi-Fi kullanırken dikkatli olacağım ve bir VPN kullanmayı düşüneceğim. Bu akıllı bir yaklaşım. Güvende kalın ve verilerinizi koruyun. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Hoş geldin. İyi günler. Sen de. Ders 20. Ofis kahve makinesine kendi kupamı getirebilir miyim? Ofis kahve makinesine kendi kupamı getirebilir miyim? Evet, ofis kahve makinesiyle kullanmak için kendi kupanızı getirebilirsiniz. Belirli bir boyut veya kupa türüne izin verilir mi? Kahve makinesinin altına sığdığı sürece tercih ettiğiniz kupayı kullanabilirsiniz. Kupamı kendim yıkamalı mıyım? Evet, kullandıktan sonra kendi kupanızı yıkamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ofis bulaşık makinesini kupa için kullanabilir miyim? Bazı ofislerde kupalar için bulaşık makinesi vardır, ancak iş arkadaşlarınıza veya ofis kurallarına danışmak en iyisidir. Kişisel kupa kullanımında herhangi bir kısıtlama var mı? Düşünceli olmak ve başkalarının kupalarını izinsiz kullanmamak önemlidir. Kapaklı bir seyahat kupası getirebilir miyim? Evet, kapaklı bir seyahat kupası ofis için uygun bir seçim olabilir. Kendi kupamı kullanmak kağıt bardaklardan tasarruf edecek mi? Evet, kendi kupanızı kullanmak, tek kullanımlık bardaklardan kaynaklanan atıkları azaltmaya yardımcı olur. Bu harika. En sevdiğim kupayı ofise getireceğim. Kendi kupanızda kahvenizin tadını çıkarın. Kişisel bir dokunuş katıyor. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz için minnettarım. Hoş geldin. Verimli bir gün geçirin. Sen de. Ders 21. Evinizde en sevdiğin oda hangisi? Evinizde en sevdiğin oda hangisi? En sevdiğim oda oturma odası. Oturma odası hakkında neyi seviyorsun? Rahat atmosferinden ve rahat oturma alanından zevk alıyorum. Orada çok zaman geçiriyor musun?
Evet, oturma odasında rahatlamak ve TV izleyerek çok zaman harcıyorum. Onu favoriniz yapan belirli bir özellik var mı? Doğal ışığa izin veren büyük pencereler en sevdiğim özelliktir. Oturma odasında özel dekorasyonlarınız var mı? Duvarlarda sergilenen bazı sanat eserleri ve aile fotoğrafları var. Misafirleri ağırladığınız yer burası mı? Evet, oturma odası misafirleri ağırladığım ve toplantılar yaptığım yerdir. Evinizdeki ikinci favori odanız hangisi? En sevdiğim ikinci oda mutfak. Mutfakta neyi seviyorsun? Mutfakta yemek pişirmekten ve yeni tarifler denemekten zevk alıyorum. Favori mutfak aletleriniz var mı? En çok blender ve kahve makinemi seviyorum. Mutfağınızda pişirmeyi sevdiğiniz belirli bir yemek var mı? Mutfağımda ev yapımı kurabiye pişirmeyi seviyorum. Oturma odanız ve mutfağınız harika görünüyor. Teşekkür ederim, John. Evimdeki bu alanlar için minnettarım. En sevdiğiniz odaları öğrenmek güzeldi. Aynı şekilde, başkalarının tercihlerini duymak her zaman ilginçtir. İyi günler Anna. Sen de John. Ders 22, uzun bir günün ardından nasıl gevşeyebilirsiniz? Uzun bir günün ardından nasıl rahatlarsınız? Kitap okumaktan veya film izlemekten zevk alıyorum. Favori bir kitap veya film türü var mı? Gizem romanları okumayı ve komedi izlemeyi seviyorum. Herhangi bir kitap veya film önerisi var mı? Gone Girl harika bir gerilim kitabı ve The Hangover komik bir film. Peki ya gevşemenin diğer yolları? Yürüyüş yapmak veya yoga yapmak rahatlamama yardımcı oluyor. Rahatlamanıza yardımcı olacak herhangi bir hobiniz var mı? Hobi olarak resim yapmaktan ve piyano çalmaktan zevk alıyorum. Beğendiğiniz belirli bir resim veya şarkı var mı? Manzara çizmeyi ve piyanoda klasik müzik çalmayı seviyorum. Kulağa huzurlu geliyor. Gevşemenin başka yolu var mı? Sakinleştirici müzik dinlemek veya ılık bir banyo yapmak da gevşememe yardımcı oluyor. Bunlar harika öneriler. Onları da deneyeceğim. Umarım sizin için iyi çalışırlar. Gevşeme önemlidir. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Hoş geldin. Dinlendirici bir akşam geçirin. Sen de Anna. Ders 23. Evinizde toplantılara ev sahipliği yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Evinizde toplantılara ev sahipliği yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Evet, oyun geceleri için arkadaşlarım olmasını seviyorum. Genelde hangi oyunları oynarsınız? Uno ve Monopoly gibi masa oyunları ve kart oyunları oynamaktan zevk alıyoruz. Bu oyun gecelerine ne sıklıkla ev sahipliği yapıyorsunuz? Ayda bir veya iki kez yapmaya çalışıyoruz. Misafirlerinize atıştırmalık veya içecek veriyor musunuz? Evet, genellikle herkesin tadını çıkarması için atıştırmalıklar ve içecekler hazırlarım. Konaklayabileceğiniz maksimum misafir sayısı var mı? Yaklaşık 6 ila 8 kişi için yeterli alanımız var. Her zaman oynadığınız favori bir oyununuz var mı? Codenames sık sık oynadığımız favorilerimizden biridir. Planlama ve hazırlık sürecinden hoşlanıyor musunuz? Evet, bu toplantıları planlamayı ve hazırlanmayı eğlenceli buluyorum.
Nasıl davetkar bir atmosfer yaratırsınız? Biraz fon müziği ile alanın temiz ve rahat olduğundan emin oluyorum. Oyun oynamanın dışında başka aktiviteleriniz var mı? Bazen film izleriz veya karaoke seansları da yaparız. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Bir gün oyun gecelerinden birine katılmalıyım. Bu harika olurdu. Bize her zaman katılabilirsiniz. Teşekkür ederim Anna. Davetiye için minnettarım. Hoş geldin. Bunu dört gözle bekliyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 24. Bu pasta tarifi daha basit olabilir mi? Bu pasta tarifi daha basit olabilir mi? Evet, daha az içerik kullanarak basitleştirin. Hangi bileşenler elimine edilebilir? Gereksiz tatlandırıcıları veya sosları atlamayı deneyebilirsiniz. Daha az malzemeyle tadı yine de güzel olacak mı? Daha basit bir lezzet profiline sahip olabilir, ancak yine de lezzetli olabilir. Peki ya pastanın dokusu? Doku biraz etkilenebilir, ancak yine de keyifli olmalıdır. Gerekli olan belirli bileşenler var mı? Un, şeker, yumurta ve mayalama maddeleri gibi temel bileşenler esastır. Şeker veya yağ miktarını azaltabilir miyim? Şekeri azaltmayı veya daha sağlıklı alternatifler kullanmayı deneyebilirsiniz. Pişirme süresi veya sıcaklık değişecek mi? Orijinal tarifin pişirme süresi ve sıcaklığı talimatlarını takip etmek en iyisidir. Hazırlık adımlarını basitleştirmek için herhangi bir ipucu var mı? Varsa alternatif yöntemler veya kısa yollar arayabilirsiniz. Bir deneyeceğim ve tarifi basitleştireceğim. Teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Pişirmenin tadını çıkarın. Harika bir gün geçirin. Ders 25. Zamanın ne kadar hızlı uçtuğuna inanabiliyor musun? Zamanın ne kadar hızlı uçtuğuna inanabiliyor musun? Evet, ne kadar çabuk geçtiği şaşırtıcı. Sanki dün yılın başlangıcıydı gibi geliyor. Yaşlandıkça zaman hızlanıyor gibi görünüyor. Keşke bazen yavaşlatabilseydik. Zaman kimseyi beklemiyor maalesef. Her andan en iyi şekilde yararlanmak önemlidir. Kesinlikle, hediyeye değer vermek değerlidir. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek için herhangi bir stratejiniz var mı? Görevlere öncelik vermek ve hedefler belirlemek yardımcı olabilir. İş ve boş zaman arasında bir denge bulmak da önemlidir. Evet, sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korumak çok önemlidir. Zamanın kesinlikle bize hayatı takdir etmemizi hatırlatmanın bir yolu vardır. Gerçekten de, hayatın geçici doğasının sürekli bir hatırlatıcısıdır. Zamanımızdan en iyi şekilde yararlanalım ve anlamlı anılar yaratalım. Bu harika bir zihniyet, John. Teşekkür ederim Anna. Verimli bir gün geçirin. Ders 26. Mesajı John'a iletir misin? Mesajı John'a iletir misin? Elbette, mesajı ona ileteceğim. Mesaj nedir? Biri aradı ve seninle konuşmak istiyor. Bir isim veya ayrıntı bıraktılar mı? Bir isim bırakmadılar ama önemli olduğunu söylediler. Onları geri arayacağımı bildirir misin? Tabii ki, onlara çağrılarına cevap vereceğinizi bildireceğim.
Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. Hoş geldin, John. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İyi günler. Ders 27. Ev çalışma alanınızı nasıl konforlu hale getirirsiniz? Ev çalışma alanınızı nasıl konforlu hale getirirsiniz? Çalışma alanım için bir yastık sandalyem ve iyi aydınlatmam var. Ne tür bir yastık sandalyeniz var? Yastıklı dolgulu ergonomik bir sandalyem var. Sırtınız için iyi bir destek sağlıyor mu? Evet, iyi duruşun korunmasına yardımcı olur ve rahatsızlığı azaltır. Çalışma alanınızdaki aydınlatmaya ne dersiniz? Parlak, ayarlanabilir ışık sağlayan bir masa lambam var. Doğal ışık sizin için önemli mi? Evet, çalışma alanımı doğal ışık için bir pencerenin yanına yerleştirmeye çalışıyorum. Rahatınıza katkıda bulunan başka unsurlar var mı? Hoş bir atmosfer yaratmak için küçük bir bitkim ve bazı kişisel eşyalarım var. Rahat bir çalışma alanı kurmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Ergonomiye öncelik verin, iyi aydınlatma sağlayın ve kişisel dokunuşlar ekleyin. Bu ipuçlarını kendi çalışma alanım için dikkate alacağım. Teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Umarım rahat bir alan yaratmanıza yardımcı olurlar. Verimli bir gün geçirin. Ders 28. Evde eğlenmek için tercih ettiğiniz yol nedir? Evde eğlenmek için tercih ettiğiniz yol nedir? Boş zamanlarımda video oyunları oynamaktan zevk alıyorum. Ne tür video oyunlarını seversin? Aksiyon, macera ve bulmaca oyunları dahil olmak üzere çeşitli türleri severim. Favori bir oyununuz var mı? The Legend of Zelda, Breath of the Wild favorilerimden biri. Konsolda mı yoksa bilgisayarda mı oynuyorsunuz? Nintendo Switch gibi bir konsolda oynamayı tercih ederim. Ne sıklıkla video oyunları oynarsınız? Haftada birkaç kez oynuyorum, genellikle akşamları veya hafta sonları. Evde eğlenmenin başka yolları var mı? Ayrıca kitap okumaktan ve film veya TV şovları izlemekten de zevk alıyorum. Favori kitap veya film türleriniz var mı? Fantezi ve gizem kitaplarını severim ve bilim kurgu ve komedi filmleri izlemekten zevk alıyorum. Hobilerin iyi bir karışımı var gibi görünüyor. Evet, beni eğlendirecek çeşitli aktiviteler yapmayı seviyorum. Bu harika. Eğlence için de video oyunları oynamayı deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Rahatlamak ve biraz eğlenmek için eğlenceli bir yol olabilir. Teşekkür ederim Anna. Harika bir gün geçirin. Ders 29. Sınavlara nasıl hazırlanırsınız? Sınavlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Notlarımı inceliyorum ve özet sayfaları oluşturuyorum. Tüm notlarınızı okuyor musunuz? Önemli noktaları ve temel kavramları gözden geçiriyorum. Özet sayfaları nasıl oluşturursunuz? Bilgileri kısa ve düzenli notlar halinde yoğunlaştırıyorum. Başka çalışma teknikleri kullanıyor musunuz? Ayrıca önemli gerçekler hakkında kendimi test etmek için bilgi kartları yapıyorum. Yalnız mı yoksa başkalarıyla mı çalışıyorsunuz? Dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmek için yalnız çalışmayı tercih ederim. Çalışma zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Bir çalışma programı oluşturuyorum ve yönetilebilir parçalara ayırıyorum. Ders çalışırken mola veriyor musunuz? Evet,
dinlenmek ve zihnimi şarj etmek için kısa molalar veriyorum. Çalışma oturumları sırasında odaklanmak için herhangi bir ipucu var mı? Dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmayı ve sessiz bir ortam bulmayı yararlı buluyorum. Sınav tarihine yakın incelemeye ne dersiniz? Son dakika revizyon ve uygulama testleri için zaman ayırıyorum. İyi bir gece uykusu hazırlıklarınızda rol oynuyor mu? Evet, yeterince uyku almak bilgiyi daha iyi tutmama yardımcı olur. Teşekkür ederim Anna. Çalışma tekniklerinden bazılarını uygulamaya çalışacağım. Hoş geldin, John. Sınavlarınızda iyi şanslar. Başarılı bir gün geçirin. Sen de John. İyi çalışın. Ders 30. Herhangi bir okul kulübüne katılıyor musunuz? Herhangi bir okul kulübüne katılıyor musunuz? Evet, sanat kulübünün bir parçasıyım. Sanat kulübü ne tür aktiviteler yapıyor? Sanat atölyeleri ve sergiler düzenliyoruz. Kulüpte özel rolleriniz var mı? Etkinliklerimizi tanıtmaktan sorumluyum. Sanat kulübü ne sıklıkla buluşuyor? Haftada bir kez okuldan sonra buluşuyoruz. Katılmak istediğiniz başka kulüpler var mı? Fotoğraf kulübüne katılmayı düşünüyorum. Sizi fotoğraf kulübüne çeken nedir? Anları yakalamaktan ve farklı bakış açılarını keşfetmekten zevk alıyorum. Merak ettiğiniz başka kulüpler var mı? Çevre kulübü ve tartışma kulübüyle de ilgileniyorum. Farklı seçenekleri keşfetmeniz harika. Evet, ufkumu genişletmek ve yeni şeyler denemek istiyorum. Mevcut ve gelecekteki kulüp etkinliklerinizde iyi şanslar. Teşekkür ederim, John. Bu kulüplerin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Harika bir gün geçirin. Sen de John. Kendine iyi bak.